Şu iki uçağa bir bakın. Üstteki yakışıklıyı zaten tanıyorsunuz. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan. Görüntü onun ilk uçuşunun görüntüsü. Alttaki ise Kaan'ın en çok karşılaştırıldığı platform, yani KF-21. O da Güney Kore'nin milli savaş uçağı. Altta gördüğünüz görüntü de onun ilk uçuşundan. Son dönemlerde birbiriyle en çok kıyaslanan iki uçağı görüyorsunuz şu an ekranda. Neden bu iki uçak çok karşılaştırılıyor derseniz aslında bu gördüğünüz görüntülerin hangi yılda yaşandığını bilmeniz bile yeterli. Kaan'ın ilk uçuşu 2024 yılındaydı. Alttaki KF-21'in ilk uçuş yılı ise 2022 idi. Önümüzde iki uçak var. İkisi de iki farklı ülkenin milli savaş uçağı girişimi. İkisinin de geliştirmesini yapan şirketler benzer potansiyellere sahip. Hatta benzer hikayelere de sahip. Her ikisi de çok yakın tarihlerde 2 yıl arayla ilk uçuşunu yaptı. Her ikisinin de amacı son noktaya gelindiğinde, yani proje olgunlaştığında 5. nesil bir savaş uçağı olmak. Hatta mümkünse 6. nesile yükseltilmek. Ve her ikisi de henüz seri üretime geçmedi. İşte bu özellikleriyle düşünüldüğünde bu iki uçağın sürekli birbiriyle karşılaştırılıyor olmasından daha doğal bir şey yok. Ama bir karşılaştırma yapıyorsanız daima biri daha iyidir, daha büyüktür, daha gelişmiştir, daha yakışıklıdır. Yani karşılaştırmalarda mutlaka bir daha vardır. Peki bu iki uçağı karşılaştırdığımızda daha iyi olan hangisi? Bugün bu konuyu netleştiriyoruz. Türkiye'nin millileşme mücadelesi olan Kaan Savaş Uçağı mı yoksa Güney Kore'nin millileşme çabasının sonucu olan KF-21 mi? Detaylı bir video olacak ama videonun sonuna geldiğimizde hangisinin daha iyi olduğu net şekilde ortaya çıkmış olacak. Peki ben niye şu an peşin satan gibi oturuyorum? Gerçekten şu an için bunu anlamak zor ama videonun sonuna geldiğimizde anlarsınız. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bu iki savaş uçağının da benzer yönleri var elbette. Tasarımdan bahsediyorum şu an, yani dış görüntüden. Birbirlerine benzedikleri çok fazla yön var diyebiliriz hatta ama bence bu iki uçağın birbirine benzemesini sağlayan esas olay, yani benzetilmesini sağlayan esas olay bu uçakların hikayesini başlatan güvenlik refleksinde gizli. Savaş uçakları savaşların seyrini ve dengesini tamamen değiştirebilen platformlar. Zaten hava kuvvetleri ordularının en yıkıcı gücü. Bir de buna çağın ötesinde savaş uçakları eklenirse bu caydırıcılık kat kat artıyor. Bu yüzden bu konuda bağımsız olmak önemli. Askeri teknolojilerde eğer bir ülke kritik bir teknolojiye sahipse sadece bunun ihracatını bile karşısındaki ülkeye karşı bir koz olarak kullanabilir. Yani bu bile tek başına silahtır. Bunu da çok detaylı anlatmama gerek yok muhtemelen somutlaştırmak için. F-35 projesinde yaşadığımız süreci hepiniz biliyorsunuz. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldık diye karşımıza konulan ilk koz F-35 projesi oldu. Geri adım atmadığımız için de projeden çıkarıldık. İşte tam olarak bundan bahsediyorum şu anda. Eğer milli savaş uçağınız yoksa bağımsız bir devlet olmaktan bahsedemezsiniz. Hatta fersah fersah uzaktasınızdır o noktadan. İşte bu yüzden nasıl ki Türkiye Kaan Savaş Uçağı projesine bağımsızlık arzusuyla başladıysa Güney Kore'de KF-21 Savaş Uçağı projesine bağımsızlık arzusuyla başladı. Yani bu iki uçağın en benzer yönü bence bu. Ama ikisinin de nihai hedefi tam anlamıyla 5. nesil bir savaş uçağı olmak olsa da şu an aralarında ciddi farklar var. Öncelikle bu uçakların hikayelerinden ve geliştirme süreçlerinden bahsedelim. Yani bugüne gelme hikayelerini karşılaştıralım. İlk olarak Güney Kore'nin KF-21 platformuyla başlayalım. Çünkü onlar bizden daha önce başladılar. Hikayesi 2001'e kadar uzanıyor. 2001 yılında Güney Kore Başkanı yerli savaş uçağının geliştirilmesi hedefini ilan etti ve süreç başlamış oldu. Ama ilk başlarda biraz yavaş ilerlediler. O zamanlar projenin adı KF-X projesiydi ve bu projenin temel stratejisi 2010 yılında onaylandı. 2 yıl içerisinde, yani 2012'de teknoloji geliştirme süreci tamamlandı. 2015 yılında KAI, KF-21 projesinin ana yüklenicisi olarak seçildi. Bu KAI'nin hikayesini de aslında uzun uzadıya konuşabiliriz. Bu şirkette tam olarak bizdeki TUSAŞ gibi. Hikayeleri de çok benziyor. Çalışma şekilleri de benziyor. Kendilerini geliştirme tarzları da. Yani TUSAŞ'ı az çok biliyorsanız zaten bu firmayı kafanızda canlandırabilirsiniz. Çok benzerler. Neyse, dediğim gibi oralara çok girmeyelim, çok gereksiz uzatmayalım videoyu. 2016 yılında program başlatıldı ve sistem gereksinimleri belirlendi. Ön tasarım 2018'de tamamlandı.
2020 yılında ise nihai montaj süreci başladı. 2021'de ilk prototip kamuoyuna tanıtıldı ve 2022'de ilk uçuş yapıldı. 2023'e gelindiğinde süpersonik uçuş testini başarıyla tamamladılar. Aynı yıl bazı silah testlerini de yaptılar. Yine 2023'te 6. prototip havalandı ve testler büyük oranda tamamlandı. Ardından seri üretimi resmi olarak başlattılar. Ve 2026'da teslimatların başlatılmasına karar verdiler. Bu proje aynı bizde olduğu gibi Güney Kore için de büyük bir risk. Ama millileşme yolunda bu riski almaya değer diye düşündüler. Biz de öyle düşünmüştük. Bu arada risk derken kastettiğim şey de şu. Böylesine büyük bir projeye başlamak basittir. Ama her ülke bunu tamamlayamaz. Ayrıca birim başına üretim maliyetleri yabancı ülkelerden hazır satın alacağınız sistemlere göre çok daha pahalıya gelebilir. Çünkü siz bunu ilk defa yapıyorsunuz. Ama Kore hükümeti bunları bile bile bu projeye baş koydu. Milli savunma sanayisinin maliyetten çok daha önemli olduğunu defalarca açıkladılar. 2000'lerin başlarından beri yaptıkları bütün savaş uçağı tedariklerini de bu projeyi düşünerek yaptılar. Mesela 2008 yılında ABD'den F-15 savaş uçaklarını aldılar. Bu uçaklarla birlikte de teknoloji transfer ettiler ve parçaların bir kısmının Güney Kore'de üretilmesi, ayrıca nihai montajın %20'sinin Güney Kore'de tamamlanması gibi maddeleri kabul ettirebildiler. Bu projede edindikleri yetenekler de onlara milli savaş uçağı projelerinde çok ciddi bir zaman kazandırdı. Buradaki teknoloji transferi olmasa belki de 5. nesil bir projeye başlama cesaretini bile gösteremezlerdi. Tabi sadece bu değil. 2014'te ABD'den F-35 savaş uçağı almak için sözleşme imzaladılar. Burada da yine teknoloji transferi elde ettiler. Toplamda F-35 savaş uçaklarında kullanılan 25 teknolojinin Güney Kore'ye aktarılması için anlaşma yapıldı. Ama Amerikan hükümeti bunlardan 4'ünün verilmesini engelledi. AESA radar ve elektrooptik hedefleme podu gibi 4 kritik teknoloji engelle karşılaştı ve Güney Kore bunları da kendi geliştirme kararı aldı. Zaten süreci biraz da bu uzattı. Yoksa 2021'den çok daha önce hangardan çıkarabilirlerdi bu uçağı. Yani Güney Kore bu teknolojiye erişebilmek için süreci resmen ilmek ilmek dokudu ve istediğini elde etti. Bu arada kısa bir dipnot olsun. 2010'lu yıllarda Türkiye'nin de bu projeye ortak olmasını istediler ve görüşmeler de yapıldı. %20 payla projeye ortak olun dendi. Türkiye ilk etapta bunu kabul edecekti. Ama sonra Güney Kore teknoloji transferine yanaşmayınca Türkiye görüşmeleri sonlandırdı. O ara Güney Kore'nin aradığı şey maliyeti biraz düşürmek için sırtına binebileceği bir ortaktı. Türkiye bu rolü reddetti. Ardından Endonezya ile anlaştılar. Ama şimdi aralarında bütçeyle alakalı kavgalar var. Ve dediğim gibi sürece şöyle bir baktığınızda öyle ya da böyle Güney Kore savaş uçağı hayalinin ciddi bir kısmına bu şekilde ulaşmış oldu. Peki o arada Türkiye ne yapıyordu? Türkiye bir yandan onlar gibi savaş uçağı tedarik ederken bir yandan teknoloji transfer etmeye çalışıyordu. Çünkü bizim de uzun zamandır milli savaş uçağı geliştirme hayalimiz var. Ama somut gelişmelerden bahsetmek gerekirse süreci 2010'a kadar götürebiliriz. O yıl Savunma Sanayi İcra Komitesi TUSAŞ'la milli savaş uçağının üretilmesi için görüşmelere başlama kararı aldı ve anlaşıldı. TUSAŞ 2011'de kavramsal tasarıma başladı. Bu süreç 2013 yılında tamamlandı. Kavramsal tasarım tamamlandığında projeye bir ortak almak istedik. Görüşmeler de yapıldı. Ama 2015'te bu fikirden vazgeçtik. Tamamen bağımsız, yerli bir platform ortaya çıksın istedik. Biraz geç olsun ama tamamen bize ait olsun. Mantıklı olan da buydu aslında. 2015'te tasarım seçimi de yapıldı. 2 tane tek motorlu, bir tane çift motorlu tasarım vardı. Türkiye F-22 benzeri olan çift motorlu tasarımda karar kıldı. 2018'de proje resmi olarak başladı. 2021'de iş parça üretimine kadar geldi ve ilk parçanın üretimi başladı. Bir yıl sonra uçak son montaj hattına girdi ve 2023'te hangardan çıktı. Yerdeki testler başladı. 21 Şubat 2024'te de ilk uçuş tamamlandı. Bakın 2010'da başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle de 2018'den sonra ete kemiğe bürünen bir süreçten. Bizi neredeyse %100 yerli bir savaş uçağına kavuşturdu bu 14-15 yıllık süreç. Şu an sadece motoru ve fırlatma koltuğu yerli değil. Motorun yerleştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Türkiye bunu ilk defa yapıyor. O yüzden kolay bir süreç değil. Yani böyle şeyler olabilir. 100'den fazla alt şirket bu proje için çalışıyor. Mesela kanopiyi yapan firma bu işi ilk defa yapıyor. İniş takımını yapan firma da bunu ilk defa yapıyor. Jeneratörler üreten firmanın da ilk tecrübesi. Bütün bu firmalar bu işi ilk defa yaptığı için gece gündüz çalışıyorlar şu anda. Ve ortaya test süreçlerinde görüldüğü gibi sorunsuz bir platform çıktı. Yani kolay bir iş değildi bu. Öyle bir proje düşünün ki birçok ülkenin hayal bile edemeyeceği alt sistemlerin
sistemlerin tamamı tek bir şirket tarafından, yani Aselsan tarafından geliştiriliyor olsun. Bunu ilk defa yapmamıza rağmen AESA radarını Aselsan geliştiriyor. Aynı şekilde bütünleşik RF sistemi, sentetik açıklıklı radar, elektrooptik hedefleme sistemi gibi daha sayabileceğim onlarca alt sistem tek başına Aselsan tarafından üretiliyor. Bu sistemler ABD'nin F-35 satışında teknoloji transferinde Güney Kore'ye engelleme yaptığı bütün sistemleri de içeriyor. Yani Türkiye bu projeye Güney Kore'den yaklaşık 10 yıl sonra başladı ama şu an 5-10 yıl onlardan ilerideyiz. Bunu özellikle şunun için vurguluyorum. Türk savunma sanayi gerçekten artık bambaşka bir boyutta. Neyse, yani hikayelere baktığınız zaman zaten iki uçağın neden karşılaştırıldığını iyice anlamışsınızdır. Şimdi gelelim bu iki uçağın özelliklerinin karşılaştırılmasına ve son olarak da bu iki uçaktan hangisinin daha iyi olduğunu sebepleriyle birlikte açıklayıp videoyu bitirelim. Öncelikle boyut olarak baktığınızda iki uçak arasında dağlar var. Kaan, KF-21'e göre oldukça büyük bir platform. Kaan'ın uzunluğu 21 metre. KF-21'in uzunluğu 16,9 metre. Kaan'ın kanat açıklığı 14 metre iken KF-21'in kanat açıklığı 11,2 metre. Kaan'ın yüksekliği 6 metre, KF-21'in ise 4,7 metre. Yani boyutlara baktığınız zaman arada ciddi bir fark var. Bu boyut farkı avantajlara ve dezavantajlara sahip elbette. En büyük dezavantaj da aklınıza ilk gelecek olan şey. Yani uçağın görünürlüğünün artması. Ama Kaan bu konuda KF-21'den çok önde. Yani o dezavantajı yaşamıyor. Bunu birazdan konuşacağız. O yüzden oraya girmiyorum şu anda. Kaan'ın azami hızıyla KF-21'in azami hızı aynı. 1,8 Mach. KF-21'in maksimum kalkış ağırlığı 25 ton. Kaan için bu henüz açıklanmadı ama motor gücüne ve boyutlarına baktığınızda daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Ve bu da tabii ki faydalı yük kapasitesinin artması demek. Bu uçakların ikisi de çift motorlu. Kaan ABD üretimi F-110 motorunu kullanıyor. KF-21 ise ABD'den aldığı F-414 motorlarını kullanıyor. İki motoru karşılaştırdığınızda Kaan'ın motoru çok daha güçlü. KF-21'in motorları toplamda 44.000 pound güç üretiyor. Kaan'ın motorları ise yaklaşık 60.000 pound güç üretiyor. Daha da önemlisi, TR Motor ve T'nin Kaan için ortaklaşa geliştirdiği motor toplamda 70.000 pound güç üretecek. Yani güç anlamında Kaan birkaç adım önde. Genel olarak özellikler bu şekilde. Ve bu özelliklere baktığınızda bile Kaan savaş uçağının çok daha güçlü bir platform olduğunu söylemek mümkün. Ama bu özelliklerin tamamını gölgede bırakacak bazı gerçekler de var. Onları en sona bırakmıştım. Öncelikle radar görünürlüğünden bahsedelim. Eğer 5. nesil bir savaş uçağı geliştirecekseniz bunun radarlardan kaçabiliyor olması, yani radar görünmezliği en önemli özelliklerinden biri haline geliyor. Kaan savaş uçağı motor kısmını göz önünde bulundurmazsak tam anlamıyla bir 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlandı. Motor 5. nesil için uygun bir motor değil şu anda. O da Türkiye'nin geliştirdiği motorla çözülecek bir sorun. KF-21 ise şu an her anlamda yarı 5. nesil savaş uçağı, yani 4,5 nesil olarak geçiyor. Çünkü motor konusunda onlar da aynı durumda. Hatta onların kullandığı motor daha eski bir motor. O yüzden karşılaştırmayı motor üzerinden yapmayalım. Silah taşıma kapasitesi üzerinden yapalım. Kaan silahlarını dahili silah yuvalarında taşıyor. Bakın 5. nesil savaş uçakları için olmazsa olmaz bu. Eğer radar görünmezliği hedefliyorsanız mutlaka silahlar gövdenin içinde olmak zorunda. KF-21 burada geriye düşüyor. 10 adet taşıma istasyonu var ve bunların tamamı gövde ve kanatların altında. Yani bir F-16 gibi çok da farkı yok. Güney Kore'de bu sorunun farkında elbette ama ilk etapta dahili silah yuvası yapabilecek potansiyele sahip değillerdi. Bunun için ilk iki versiyon harici silah istasyonları ile geliştiriliyor. 2032'den sonra başlayacakları son versiyonsa Kaan'da olduğu gibi dahili silah yuvalarına sahip olacak. Yani şu an için Kaan kesinlikle nesil anlamında da KF-21'den çok üstün. Bir diğer önemli kriter de elbette ki bu uçakların kullanacağı mühimmatlar. Güney Kore savunma sanayi Türk savunma sanayinden bir hayli geride. Yani Roketsan ya da TÜBİTAK SAGE klasmanında firmaları yok. O yüzden mühimmat seçenekleri çok kısıtlı. Yani uçağın kullanacağı mühimmatları ilk etapta neredeyse tamamen dışarıdan alacaklar. Ama Türkiye için aynı şey geçerli değil. Kaan bütün operasyon türleri için yerli mühimmat kullanmak isterse kullanır. Çünkü havadan havaya mühimmatlardan tutun da havadan karaya mühimmatlara ya da seyir füzelerine kadar bir uçakta kullanabileceğiniz ne kadar füze varsa artık biz bunları üretiyoruz. Seri üretime geçmemiş olanlar da zaten geçmek üzereler. Yani Kaan envantere girene kadar onlar da tam anlamıyla yerlileşmiş olacak. Haliyle bu alanda da Kaan KF-21'den çok üstün bir uçak. Son olarak da 6. nesilden bahsedelim. Şimdi 6. nesil dediğiniz zaman beklentiler biraz karmaşık. Yani tam olarak 6. nesilden ne beklendiği ile ilgili net ifadeler bulamazsınız şu an. Bu konuda bazı uzmanlar radar görünmezliğini ön plana çıkarıyor. Yani 5. nesilden çok daha güçlü bir radar görünmezliği diyorlar. Bazıları da yapay zekanın daha fazla kullanılmasından ve makine öğreniminden bahsediyor. Bu konuyla ilgili her makalede farklı görüşler bulabilirsiniz.
diyebilirsiniz. Ama herkesin buluştuğu bir nokta var. 6. nesil savaş uçaklarının en önemli kabiliyeti insansız savaş uçaklarıyla birlikte harekat kabiliyeti olacak. Yani 6. nesil bir savaş uçağının pilotu havalanırken yanında bir insansız savaş uçağı filosuyla birlikte havalanacak. Örnek vermek gerekirse Kaan operasyona çıkarken yanına Anka 3'ler ve Kızıl Elmaları alacak. Toplamda 10-12 adet insansız savaş uçağı ona eşlik edecek. En nihayetinde operasyon bölgesine gelindiğinde tek bir pilot bu ondan fazla platformu yöneterek farklı hedefleri aynı anda imha edebilecek. Bu müthiş bir potansiyel ve Kaan savaş uçağının kokpit tasarımı da bu yetenek göz önünde bulundurularak yapıldı. KF-21 için de elbette hedef bu. Ama ortada şöyle bir eksik var. 6. nesil savaş uçaklarının insansız savaş uçaklarıyla havalanabilmesi için öncelikli gereksinim insansız savaş uçaklarına sahip olmaktır. Güney Kore'nin bu yönde çalışmaları var ama daha hiçbiri ciddiye alınabilir seviyede projeler değil. Türkiye ise bu konuda dünyanın bir numarası. İşte sadece bu potansiyeli göz önünde bulundurduğunuz zaman bile Kaan savaş uçağı ön plana çıkıyor. Yani kısaca özetlersek Kaan, KF-21'den 10 gömlek ileride bir platform. Bu karşılaştırmayı yaparak belki de Kaan savaş uçağına ve onu geliştiren TUSAŞ mühendislerine hakaret etmiş oldum. Zengin bir adam değilim. Hakaret davası açmalarını istemem. O yüzden hepsinden özür dileyerek videoyu tamamlayalım. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Bu arada başta niye peşin satan gibi oturduğumu da az çok anlamışsınızdır.